Merhabalar, Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle çok güzel bir kağıt ipten çiçekli şapka yapımını paylaşacağım. Çiçekleri şapkamızın etrafı boyunca donattım. Çok şık, çok havalı oldu. Bu şapkamda hazır sarılmış ip kullandım. 250 gram 260 metre. Dokusu sert ama sonuç mükemmel çıktı. Bu ölçülerle yaptığımızda kullandığım ip tam geldi. Şapkamın kafa çemberi tam yuvarlak bir sonuç elde ettik. Verdiğim sayılarla her aşamasını ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Yapımı çok kolay. Yapımına başlayalım. Sarılmış kağıt ipimde kendi içerisinde renkleri var. Şapkası çok güzel duruyor. Burada detaylar tam net gözükmediği için açık sade bir iple yapıyorum. Kağıt ipimiz çile olarak satılıyor. Sarıp yumak haline getiriyoruz. 3,5 numaralı tığ kullanıyorum. İpimi aldım. Şöyle parmağıma doluyorum. Alttaki ipi tığımı geçirdim. Üstteki ipi çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Sihirli halka yapıyoruz. Parmağımı çıkartıyorum. Halkamı şöyle küçülttüm. Tığımı almıyorum. Halkanın içine batırıyorum. İpimi çekiyorum. 2 ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım. Yine halkanın içerisine batırıyorum. 2 ilmeğimi çekiyorum. Sık iğne yaptık. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6. Şu kısa ipimizi çekip halkamızı küçültüyoruz. İlk sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. Dönerek yapıyoruz. Bir sık iğne yapıyorum. İlk sık iğnenin olduğu noktaya işaretimi belirliyorum. Kısa ipimizi de şu şekilde alalım, gizleyelim. Şimdi aynı noktaya bir tane daha batırıyorum. Çift yapıyorum. Yanındaki yuvaya batırıyorum. İpimi de şu şekilde tığımın üstüne alıyorum. Bir tane daha çift yapıyorum. Aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyoruz. 6 tane sık iğne yapmıştık. Sayımız 12 tane olacak. Son çiftimizi yapıyoruz. Sayalım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İşaretimi çıkartıyorum. Başlangıç noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretimi belirliyorum. Şimdi bu bizim birinci sıramız oluyor. Bir tek bir çift yapıyoruz. Tekli sayılarda aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tek yanındaki yuvaya batırıyorum. Bir çift. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Bir tek. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Bir çift. Bir tek, bir çift yaparak sıramızın sonuna gelelim. Tekle başladığımızda çiftle bitiriyoruz. Bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek. Bakın sonundaki sık iğne boşluğuna bir çift yapıyoruz. Tekle başladık, çiftle bitiriyoruz. Bir tek bir çift yaparak başlangıç noktasına geldik. Şimdi çift sayıyla başlayacağız. Yine aynı şekilde 2 tek bir çift, 3 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Buradaki püf noktamız şöyle yazı olarak göstereyim. Bunu da not alabilirsiniz. Bir tek bir çiftle başladık. Sıradaki sayımız 2 tek bir çift olacak. Başlangıcında bir tek bir çift yaparak başlıyoruz. Sonra 2 tek bir çift olarak devam ediyoruz. Sonraki sırada 3 tek bir çift. Tekli sayılarda aynı şekilde devam ediyoruz. Yaparken bunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bir dahaki sırada 4 tek bir çift yapıyoruz. Başlangıcında 4'ün yarısı 2, 2 tek bir çift yapıp 4 tek bir çift yaparak devam ediyoruz. 5 tek sayımız tek sayı olduğu için 5 tek bir çift yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde bunu da not alırsanız yapmanız daha kolay olacak. Mantığını anladıktan sonra çok kolay. Yuvarlak, tam yuvarlak bir sonuç elde ediyoruz. Çanta yaparken de çanta tabanını aynı şekilde yapabiliriz. Şimdi başlangıç noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. İki tek bir çift yapacağız. Öncelikle bir tek yanındaki yuvaya batırıyorum. Bir çift yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yaptım. Bir tek bir çift. Şimdi iki tek bir çift yaparak sıramızın sonuna geliyoruz. Bir tek, bir tek, iki tek oldu. Bir çift. Aynı noktaya bir tane daha batırıyorum. Bir tek, bir tek, iki tek yaptık. Ayrı ayrı yanındaki yuvaya batırıyorum. Bir çift. Aynı noktaya bir tane daha batırıyorum. İki tek bir çift yaparak başlangıç noktasına gelelim.
2 tek bir çift yaparak geldik. 2 tek yaptım. Son çifti yapıyorum. Bir çift. Şimdi sonda bir tane yuvamız kaldı. Bir tekini başlangıç noktasında yapmıştık. Diğer tekini de sıranın sonunda yapıyoruz. 2 tek olmuş oldu. İşaretimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretimizi belirliyoruz. Burada işaretimiz çok önemli. Yerini karıştırmış olursak başlangıç noktasına dönebiliriz. Sayılar önemli. Şimdi bir tekini yaptık. Bu sırada 3 tek bir çift yapacağız. Tekli sayılarda aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tek yaptık. Yanındaki yuvaya batırıyorum. 2 tek. Yanındakine batırıyorum. 3 tek yaptım. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Bir çift. Aynı noktaya bir tane çift yapıyoruz. Bir, iki, üç, tek. Yanındaki yuvaya geliyorum. Bir çift. Tekle başladığımız için çiftle bitiriyoruz. 3 tek bir çift yaparak geldik. Çiftimi yaptım. Bir tek, 2 tek, 3 tek. Tekle başladığımız için sonu çiftle bitiyor. Son çifti yapıyorum. Bir çift. Kağıt iple yaptığımız her çalışmada şu şekilde elimizde form verirsek güzel olur. İşaretimi çıkartıyorum. Bu sırada 4 tek bir çift yapıyoruz. Çiftli sayıyla başlıyoruz. Bir tekini yaptım. Şimdi burada 4 tek bir çift yapacağız. 4'ün yarısı 2. 2 tekle başlıyoruz. 2 tek yaptık. Yanındaki yuvaya geldim. Bir çift. İki tekini de sıranın sonunda yapıyoruz. 4 tek olmuş oluyor. 2 tek bir çift yaptık. Şimdi 4 tek bir çift yaparak sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Bir tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, bir çift. Bir, iki, üç, dört, tek. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Aynı noktaya 2 tane batırıyorum. Bir çift. 4 tek bir çift yaparak geliyoruz. 4 tek yaptım. Bir çift. Bakın 1 2. 2 teki de sıranın sonunda yapıyoruz. Toplamda 4 tek oldu. İşaretimi çıkartıyorum. Bir teki yapıyorum.
Bu sırada 5 tek bir çift yapıyoruz. Tek sayı olduğu için 5 tek bir çift yaparak devam ediyoruz. Birini yaptık. 2 3 4 5 tek, yanındaki yuvaya bir çift. Beş tekle başlamıştık. Son yuvaya çift yapıyoruz. Tekle başladığımızda çift bitiriyoruz. Çiftle bitmiyorsa bir yerde yanlışlık yapmışızdır. İşaretimi çıkartıyorum. İlk sık iğneyi yapıyorum. Bu sırada 6 tek bir çift yapıyoruz. Sayımız çift olduğu için ne yapıyorduk? 6 tek bir çift yapıyoruz. Öncelikle 3 tek bir çift yapıyoruz. Son üçünü de sıramız bittiğinde toplamında 6 oluyor. Bir tane yaptık. 2 3 tek bir çift. Sadece çift sayılarda bu işlemi yapıyoruz. Şimdi buradan sonra 6 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tek bir çift. Aynı boşluğa bir tane daha yapıyoruz. 6 tek bir çift yaparak gelelim. 6 tek bir çift yaparak geldik. Son çiftimizi yaptık. 1 2 3 3 tane tek yapacağız. 3 teki de başta yapmıştık. 3 tekini de sıranın sonunda yapıyoruz. Toplamda 6 oluyor. Mantık bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. 3 teki yaptım. İşaretimi çıkartıyorum. İlk sık iğneyi yapıyorum. Bu sırada 7 tek bir çift yapıyoruz. 1 tekli sayılarda aynı şekilde devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 tek bir çift yapıyoruz. Bir aynı noktaya bir çift yapıyoruz. Sonumu çiftle bitecek. 7 tekle başlamıştık. Çiftle bitiriyoruz. Bir çift. Sırada 8 tek bir çift yapıyoruz. Bir tane teki yaptım. İşaretimi belirliyorum. Çift sayıyla başlıyoruz. 8 tek bir çift. Öncelikle ne yapıyorduk? 8'in yarısı 4. 4 tek
bir çift yapıyoruz. Son 4'ü de sıranın sonunda yapacağız. 2 3 4. Çiftle başladığımızda tekle bitiriyoruz. 4 tek yaptık. Bir çift. Bir çift. Bundan sonra 8 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek bir çift. Sekiz tek bir çift yaparak sıranın sonuna geliyoruz. Elimizde de her bitişinde şöyle bir form verelim. 8 tek bir çift yaparak geliyoruz. Bir dahaki sırada 9 tek bir çift yapıyoruz. Öbür sırada 10 tek bir çift yapacağız. Öncelikle 5 tek bir çift yapıp ondan sonra 10 tek bir çift yaparak aynı mantıkla kafa çemberimizi büyütüyoruz. İstediğim ölçüye gelene kadar ilerleyelim. İstediğim ölçüye gelene kadar ilerledim. 13 tek bir çifte bitirdim. Bu sizde 14 tek bir çift, 15 tek bir çift veya 10 tek bir çifte olabilir. Burada bir ölçüm veriyorum. Herkes de farklılık gösterebilir ipimizin kalınlığına göre. 17,5. 17-18 bir yetişkin için uygun bir ölçü. Buradan sonra arttırma yapmadan ilerliyoruz. Şapkamızın kenar kısmını oluşturacağız. Şöyle göstereyim. Ters çeviriyorum. Çukur kısmını oluşturuyoruz. Bunda kulak hizasına gelene kadar ilerliyoruz. Kenar işlemine başlamadan önce hafif bir ütü yaparsak şapkamızın üst kısmı daha güzel bir şekil almış olur. Bu şekilde arttırma yapmadan kenarlarını yaparak ilerleyelim. Şapkamızın birinci bölümü bitti. Bu sayılarla bu şekilde yaptığımızda yuvarlak bir sonuç elde ediyoruz. Yuvarlak bir çanta yapmak istediğimizde de çanta tabanını bu şekilde yapıyoruz. İşaretimi belirlemiştim. Arttırma yapmadan başladığımız noktadan arttırma yapmadan ilerliyoruz. Şapkamızın çukur kısmı oluşuyor. Burada ölçümünü veriyorum. Şapkamızın çevresinde 17,5 gelmişti. Kenar kısmını ölçüyorum. Yarısından alıyorum. Tam orta noktadan. Kenar uzunluğu da 17,5 geldi. Kulak hizamıza gelene kadar yapıyoruz. Burada başımızda deneyerek yaparsak daha sağlıklı olur. Şimdi şapkamızın gölgelik kısmını yapıyoruz. Burada artırma yapmaya başlıyoruz. Tam işaretimin başladığı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretimi de çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yaptık. Yanındaki yuvaya batırıyorum.
Bir tane sık iğne yaptım. 2 tane. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Bir tane daha yaptım. 3 tane sık iğne yaptım. Yanındaki yuvaya çift yapıyorum. 3 tek, 1 çift yapıyoruz. Bir tek, 2 tek, 3 tek, 1 çift. Üç tek bir çift yaparak başlangıç noktasına gelelim. 3 tek bir çift yaparak başlangıç noktasına geldim. İşaretimi çıkartıyorum. İlk sık iğneyi yapıyorum. Her boşluğa sık iğne yaparak arttırma yapmadan 2 sıra yapıyoruz. Her yuvaya batıyoruz. İki sıra arttırma yapmadan ilerleyelim. 3 tek bir çift yaptık. 2 sırada arttırma yapmadan başlangıç noktasına geldik. Toplamda 3 sıra yaptık. Başlangıç noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretimi belirliyorum. Bu sırada 4 tek bir çift yapıyoruz. Bir tane yaptık. 2 3 4 tek bir çift. Aynı noktaya bir tane daha batırıyorum. Bir, iki, üç, dört tek bir çift. Dört tek bir çift yaparak başlangıç noktasına geliyoruz. 3 sırada arttırma yapmıyoruz. 4 tek bir çift yapmıştık. 3 sırada arttırmadan devam ettik. Şimdi son arttırmamızı yapıyoruz. İşaretimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktasında. Bir tane yaptık. 5 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tek yanındaki yuvaya batırıyorum. Bir çift. Bir 2 3 4
5. 5 tek, 1 çift. Beş tek bir çift yaparak başlangıç noktasına geliyoruz. 5 sırada arttırmadan ilerliyoruz. Bu şekilde yapalım. Şapkamızı bitirdik. 5 tek bir çift yapmıştık. 5 sırada arttırmadan devam ettik. Şimdi çiçeklerini yapacağız. Bakın çok hoş oldu. İşareti çıkartıyorum. Başlangıç noktasına batırıyorum. İpimi alıyorum, kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektik. Sayıyorum. 1 2 3 4. Tığıma doluyorum. Dördüncü zincirin içerisine batırıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. 1 2. Doluyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2. 1 2 zincir çektik. Aynı boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyoruz. 1 2. 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa 1 ikili trabzan yaptık. Bir tane daha batırıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyoruz. 1 2. 2 zincir tığıma doluyorum. Boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2. 2 zincir, bir sık iğne. Her işlemden sonra aralara 2 zincir çekiyoruz. 1 2. Tığıma doluyorum. Boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir 2 zincir, boşluğa batırıyorum, sık iğne yapıyoruz. 1 2 zincir doluyorum. 1 2 3 4 5 tane yapıyoruz. 2 tane ikili trabzandan. İki zincir, boşluğa batırıyorum, sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 çiçeğimiz oluştu. 1 2 3 3 zincir çektik. Battığımız noktadan itibaren sayıyoruz. 1 2 3 3 tane sık iğne bırakıp dördüncü sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Yine aynı şekilde 7 zincir çektik. Tığıma doluyorum. Sayıyorum. 1 2 3 4. Dördüncü zincirin içerisine batırıyorum.
ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki zincir çektim. Boşluğa, aynı boşluğa sık iğne yapıyoruz. 1, 2. Doluyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir, bir sık iğne, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, 1, 2, 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir, iki tane ikili trabzan, 2 zincir, bir sık iğne, iki zincir çektik. Son sık iğneyi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3 zincir çektik. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne bırakıp dördüncü sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Bağlıyoruz. Bakın 1, 2, 3. 3 tane bıraktık. Dördüncüsüne batırıyoruz. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çekiyoruz. Çiçeklerimizi şapkamızın etrafında dönerek yapıyoruz. Burada arzu edersek çiçeklerimizi bir kenarda da yapabiliriz. Farklı renklerde de yapabiliriz. Nasıl arzu edersek. Bu yaptığım şapkamda ipim sert ve kalın olduğu için çiçeklerin arasında 2 zincir çekmiştim. Bu ipimde bir zincir çekerek yaptım. Burada zincir sayılarımızı istediğimiz şekilde ipimizin kalınlığına, inceliğine göre ayarlayabiliriz. Bu şekilde çiçeklerimizi yaparak başlangıç noktasına gelelim. Şapkamızın çiçekleri bitti. Çok hoş oldu. Bu şekilde de kullanabiliriz. Burada ben çiçeklerimi bu şapkamda yaptığım gibi sabitleyeceğim. Şapkamızın son işlemini yapacağız. Son çiçeğimizi de birleştiriyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sık iğnenin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi burada bütün çiçekleri dikebilecek şekilde ipimi uzun kesiyorum. İçerisinden ipimi çekiyorum ilmeğin. İğneden geçirdim.
Bitirdiğimiz noktada çiçeğimin şu uç kısmından iğneyi geçirdim. Ortasına batırıyorum. Biraz iç kısma alıyorum çiçeği. Öbür uç kısmından iğneyi geçirdim. Öbür çiçeği alıyorum. Tam uç yaprağından üstüne gelecek şekilde iğnemi geçirdim. Orta göbeğine batırıyorum. Dış kısma çıkartıyorum. Yine uç kısmına gelecek şekilde iğneyi aldım. Öbür çiçeğin de uç kısmından bakın tam üstüne gelecek şekilde iğnemi çıkartıyorum. Orta göbeğinden iğnemi geçiriyorum. Uç kısmından çiçeğin geçiriyorum. Öbür çiçeğin de yaprak kısmının uç kısmından alıyorum. Şu şekilde gelecek şekilde ipimi çekiyorum. Şapkamız bitti. Çiçeklerini birleştirdik. Çok hoş, çok havalı oldu. Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.